Merhaba, ben uzman psikolog Beyhan Budak. Psikoloji TV YouTube kanalına hoş geldin. Bugün sana ilişkilerde sık sık sorunlara, sonu gelmeyen kavgalara ve hatta bazen ayrılmalara dahi sebep olan bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bu durum gerçekçi olmayan beklentiler. Hepimizin hayalinde yaşamak istediği bir aşk vardır. Bu hayal şekillenirken bazen çevremizde gördüklerimizden, bazen izlediğimiz filmlerden, okuduğumuz kitaplardan etkilenir. Ama şunu kabul etmeliyiz ki bu hayaller, bu beklentiler çoğu zaman gerçekçi değildir ve ilişkimizde, gerçek ilişkimizde ciddi anlamda sorunlara sebep olabilir. İlişkilerde gerçekçi olmayan beklentilerden ilki sevgilimin gözü benden başkasını görmeyecektir. Düşünün ki sevgilinizin hayatına 20 yaşında ya da 30 yaşında dahil oldunuz. Siz onun hayatına dahil olana kadar 20 yıllık, 30 yıllık bir birikim var ve bu birikim süresince bir sürü arkadaşlık, aile bağları ve sosyal çevre var. Siz onun hayatına dahil olduktan sonra bunların devam etmesi sizi rahatsız ediyorsa, şu önermeyi, beklentiyi kırıyorsa burada bir sorun vardır. Sevgilimin gözü benden başkasını görmemesi lazım. Böyle bir beklenti hem sizi hem karşınızdakini yorar ve ilişkiyi çok fazla yıpratır. Bir insan günlük bir hayatta yüzlerce insanla karşılaşır ve onları fark edebilir. Bazen diyaloğa da girebilir. Yine bunu bu şekilde bir aldatma işareti ya da ihmal edilme işareti olarak yorumlarsanız bir süre sonra paranoyaklaşabilir ve ilişkiyi yıpratabilirsiniz. O yüzden böyle bir beklentiniz varsa gözden geçirin derim. Özellikle kadınlarda daha sık rastladığım bir diğer beklenti ise sevgilim, eşim her zaman romantik olacak. Ama şöyle bir durum var. Hayatın ilerleyen zamanlarıyla birlikte insanlar daha fazla sorumluluk alıyorlar. Ve bu sorumluluklar insanı daha fazla yoruyor. Dolayısıyla eskisi kadar fazla romantik olmak mümkün olmayabiliyor. Eğer bunu ilişkide bir sorun haline getirirseniz büyük ihtimalle çok problemler yaşayabilirsiniz ilişkide. Çok tartışma yaşayabilirsiniz. Neden eskisi gibi değilsin? Eskisi kadar beni sevmiyorsun. Ama ben şunu gördüm karşılaştığım ilişkilerde. Sevmenin, değer vermenin en önemli koşulu karşılıklı diyalog içinde olabilmek, konuşabilmek. O yüzden böyle bir beklentiniz varsa bir düşünün, bir değerlendirin derim. İlişkilerde gerçekçi olmayan beklentilerden bir tanesi de sevgilim, eşim her zaman beni destekleyecek, her zaman benimle aynı fikirde olacak. Düşünün ki Türkiye'nin iki farklı bölgesindensiniz, farklı ailelerde yetiştiniz, farklı kültürlere mensupsunuz ve farklı kişilikleriniz var. Bu iki insanın her zaman aynı fikirde olmasını beklemek bizi ancak hayal kırıklığına uğratır. Her evlilikte, her ilişkide eşler zaman zaman fikir ayrılığına düşebilir. Birbirleriyle aynı fikirde olmayabilirler. Eğer biz bunu ilişkide ciddi bir sorun olarak algılarsak bu ilişkiyi de yıpratır, kendimizi de yıpratır. O yüzden zaman zaman bunun her ilişkide olabilecek bir şey olduğunu düşünüp ona göre bir durum ayarlaması yapmamız lazım. İlişkilerde en sık karşılaştığım ve en çok probleme neden olan gerçek dışı beklenti sevgilimle, eşimle hiç tartışmayacağız, her şey güllük gülistanlık olacak. Şunu daha önce söylediğim, iki farklı insansınız, iki farklı kişiliğe sahipsiniz. İki farklı insanın tartışması, zaman zaman anlaşmazlıklar yaşaması kadar doğal bir şey yok. Şöyle söyleyebilirim, bir insan, bir çift bana geliyorsa ve diyorsa biz hiç tartışmıyoruz, ben burada bir problem var derim. Ama bir çift gelip bana ya biz arada tartışıyoruz ama sonunu bir şekilde çözüyoruz dediği zaman evet sağlıklı bir ilişkinin işareti diyebilirim buna. O yüzden arada tartışmaların olmasını doğal kabul edip bunun ilişkinizin gelişmesi için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Son olarak bahsetmek istediğim gerçek dışı beklenti ise sevgilim, eşim beni her zaman anlayacak. Evet, insanların birbirlerini anlayabilmesi bir ilişki için çok önemli bir şart. Ama zaman zaman insanlar birbirlerini anlamayabilirler. Ya da zaman zaman yanlış anlayabilirler. Eğer anlama işini sadece karşı tarafa yüklersek hem karşı tarafa hem de ilişkiye haksızlık etmiş oluruz. O yüzden anlama işini biraz kolaylaştırmamız lazım karşı taraf için. Kadın ya da erkek olsun bazen şöyle bir durumla karşılaşıyorum. Benim anlatmam ne ifade edecek ki? Ben anlattıktan sonra, ben söyledikten sonra ne anlamı var? Hiç öyle düşünmeyin. Anlattıktan, söyledikten sonra da vitamini kaçmıyor. O durum çözülüyor zaten. O yüzden eğer karşı taraf anlamıyorsa, anlamakta zorluk çekiyorsa siz kendinizi anlatın. Siz kendinizi ifade edin. Böyle olunca işin çok daha zahmetsiz olduğunu fark edeceksiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Düşüncelerinizi, önerilerinizi bu videonun altından yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Eğer videoları takip ediyorsanız, beğeniyorsanız kanala da abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medyada Facebook ve Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.